İlk etapta önceden kaynatmış olduğum suyu küçük bir tavanın içine ilave ederek Antep fıstıklarımı yumuşatıyorum. Antep fıstıklarımı yumuşatmamın sebebi kabuğunu daha rahat çıkartabilmek istemem. Çünkü kabuğunu çıkartarak kullanacağım. Sonrasında tereyağımı tenceremin içine ilave ederek yavaşça eritmeye başlıyorum. Yaklaşık 1,5-2 yemek kaşığı tereyağımı tenceremin içine koyduktan sonra altını yakıyorum. Ve tereyağımın erimesini bekliyorum. Bu süre içinde domateslerimi küçük parçalar halinde doğrayacağım. Yaklaşık 3 tane orta boy domates gelecek kadar farklı iriliklerde domates kullanıyorum ben. Önce doğramış olduğum domateslerimi atıyorum. Daha sonra ise küçük çeri domateslerimi şu şekilde çizgiler atarak hafifçe içinin aromasını dışarıya vermesini istiyorum. Arzu ederseniz domateslerinizin kabuklarını her zaman çıkartmayı tercih edebilirsiniz. Ama ben kabuklarıyla atmakta hiçbir sakınca görmüyorum. Pilavımı pişirirken bir baş sarımsağı ortadan ikiye bölerek yarısını tavamın dibine şu şekilde yerleştiriyorum. Ve hareket ettirerek karamelize olmasını sağlıyorum. Böylece sarımsak aromasını yemeğime katmış oluyorum. Her zaman diğer yarısını başka yemeklerinizde kullanmak üzere tekrar kabınıza koyup saklayabilirsiniz. Daha sonra minik kiraz domateslerimi de tenceremin içine attıktan sonra karıştırmaya devam ediyorum. Çok dikkatli davranıyorum çünkü domateslerimin parçalanmasını istemiyorum. Güzelce dağıldıktan sonra üzerine önceden hazırlamış olduğum 3 bardak tavuk suyunu ilave ediyorum. 3 bardak ilave ediyorum çünkü 2 bardak pirinç kullanıyorum. Pirinci pişirirken her zaman içine ilave edeceğiniz suyun 1'e 1,5 oranında olmasına dikkat gösterin. Böylece gerçekten pirinciniz tane tane lapa olmadan ve harika pişmiş bir biçimde hazırlanacak. Yavaş yavaş kaynamasını bekliyorum. O kaynarken bu süre içinde Antep fıstıklarım yeterince yumuşamış mı onu kontrol ediyorum. Evet, yumuşamış. Şu şekilde bastırarak kabuğunu çok rahatlıkla ayıklayabiliyorum. Et suyumun içindeki domateslerim yavaş yavaş piştiler. Şimdi içine önceden suda durulamış olduğum 2 bardak pirincimi ilave ediyorum. Domateslerimi pirinçten önce attım fark ettiyseniz. Bunu yapmamın sebebi domateslerimin pirinçle pişerken karışmasını ve aromalarını birbirine geçirmesini istemem. Ama bazen siz isterseniz pirinciniz demlenirken üzerine domateslerinizi bırakabilirsiniz. Bugün Antep fıstığını öyle yapacağım. Şimdi pilavımın altını kısıyorum ve yavaşça dinlenmeye bırakıyorum. Böylece pirincim suyunu çekecek, domateslerin pirinçle aromasını birbirine karıştıracak. Ondan sonra artık Antep fıstığımı ilave edebilir hale geleceğim. Ama Antep fıstığımı ilave etmeden önce kabuklarını soyup sonrasında da kavuracağım ve bıçakla ince ince doğrayacağım. Antep fıstığı suyunu çekip güzelce gevrekleşene kadar karıştırarak pişiriyorum. Evet, Antep fıstığım da istediğim kıvamda kavruldu. Tahtamı güzelce kurulayıp Antep fıstıklarımı tahtama bırakıyorum. Sonra gelişi güzel doğruyorum. Bazı parçalarının bütün kalmasını, bazılarının da doğranmasını istiyorum. Evet, bu kadar. Şimdi pilavımı kontrol ediyorum. Harika dinlenmiş, suyunu çekmiş, domateslerim de parça parça duruyor. Şimdi üzerine tuz ve karabiberimi ilave edebilirim. Karabiberimi de ilave ettikten sonra Antep fıstığımı koyuyorum. Pilavımın etrafına serpiyorum güzelce.
Pilavımın üzerine Antep fıstığımı serptikten sonra üzerine bir bez örterek kapağını kapatıp ocağımın altını kapatıyorum.